Bu savaşın hiçbir savaşa benzemediğini, bunun sonunun çok daha kötü olacağını tahmin ettim. Bizim evimiz Tellil Hava mahallesindeydi. Arkamızda da Kudüs Hastanesi vardı. Kuzeyde broşürler atmışlar. Buraları terk edin, buralar güvenli değil diye. Eskiden siyah dumanlar çıkardı, bundan beyaz dumanlar çıkıyor. Sonra size doğru gelen bir koku var. Çok da yorgunlar, herkes uyuyacak yani. Allah'tan uyumamışız. Hemen dediler evi terk edin. Evden uzaklaşmadan bir 10-15 dakika sonra balkondan bakıyorsunuz, orası mı patlamış, hadi tekrar işlerinize devam ediyorsunuz. Belki bu çok normal değil. Gazze'de buna mecbursunuz. Aradan zaman geçtikçe çizdikleri tek şey böyle resimlerde hep füzeler, evlerinin yıkıldığını. O keki eline alıp çocuk gördüğü anda kan kan diye yere attığını hatırlıyorum. Ben Nilal Hüseyin'i, aslen Sinopluyum. İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin Yetim Birimi Koordinatör olarak 16 yıldır vakıfta görev yapmaktayım. Bunun öncesinde 2009 yılında Gazze'de çalışmalarımıza başladık. Ben 97 yılında Gazze'ye gittim. 2009 yılında ofisle birlikte ilk defa yetim bölümünü kurduk ve bu son savaşta 2023 19 Kasım'a kadar da oradaydım. Onun sonrasında da buraya tahliyeyle geldik. Ben ilk orta ve lise eğitimimi Sinop'un Boyabat ilçesinde tamamladım. Daha sonrasında üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünü kazanıp İstanbul'a okumak için geldim. Üniversite sonrasında da yine aynı üniversitede inşaat mühendisliğinden mezun olan Filistinli eşim. Onunla evlendik. 6-7 ay burada evli kaldıktan sonra eşimle birlikte Gazze'ye yaşamak için oraya gittik. Gazze'ye gidiş sürecim Türk bir gelin olarak Gazze'ye gitmek şeklinde oldu. Orada yaklaşık 27 yıl kaldım. Yani 97 Şubat ayında gittim ve işte ilk gittiğim zamanlarda tabii ki zorluklar çektim. Gelenekler olarak farklı bir toplum ama ben şanslıydım. Eşimin ailesi, annesi, babası Allah rahmet eylesin. Onlar çok iyi bir şekilde karşıladılar, çok sahip çıktılar. Bir 13 yıl ev hanımıydım. O sırada 3 tane çocuğum dünyaya geldi. Bu arada 2008 yılında sonlarına doğru biliyorsunuz savaş başladı. En büyük savaşlardan biriydi. O savaş sonrasında İHH İnsani Yardım Vakfı gelip bir ofis açtılar, Gazze ofisini. Ocak'ta ofis açıldı. Ben de Temmuz ayında bir arkadaşımla birlikte vakfın yetim birimini kurduk. Bu süreçte yaklaşık 15 bin yetime sponsor olundu. Yani onların bütün sponsorluk süreçlerini, eğitim süreçlerini, her şeyini orada takip ettik. Şimdi şöyle, ben 97 yılında gittiğimde Gazze'de sulta vardı. O zamanlarda saldırılar falan da yoktu zaten. Yani ilk zaten Gazze'ye uçakla saldırmalar, bu helikopterle gelip vurdular. Bu Aksa İntifadası'yla başladı. Onun öncesinde normaldi, yani sınırlardan girip ufak çaplı saldırılar yapıyorlardı ama 2007'de yönetim değişikliğinden sonra büyük bir abluka uygulandı Gazze'ye. Ondan sonra Gazze'nin seçimle gelen bir şeyi bahane ederek, yani aslında seçimle gelmişti güya, özgür demokrasiyi savunmalarına rağmen Gazze halkının kendini yönetecekleri seçmesine izin vermediler. Sonuçta bütün o seçimlerden sonra zaten hayat daha da zorlaştı. Ambargo uygulamaya başladılar. 2006'dan 2009'a kadar gerçekten o zamanlarda hayat çok daha zordu. Sürekli saldırılar vardı. İşte bazen yiyecek bile bulamadığımız zamanlar oluyordu. Bazen un olmuyordu. Bazen artık tünellerden bazı şeyler giriyordu. Bazen çocuklara süt bulamıyordunuz. O zamanki yokluk çok farklıydı ve elhamdülillah bizim öyle bir hastalığımız yoktu ama kanser hastalarının ya da işte Gazze'de tedavi olamayan çocukların işte ya da yaşlıların dışarı çıkmasına asla izin verilmiyordu. Radyolarda her gün ölüm haberlerini dinliyorduk. Sınırlar kapalı olduğu için, yurt dışında tedavi olamadığı için ölen insanların haberlerini sürekli veriyorlardı. Bu 3 yıl çok zordu. Gazze'de o zamanlarda 2009'a kadar süreç bu şekilde devam etti diyelim. 2009'daki savaş zaten 21 gün sürdü. Binlerce insan öldü, şehit oldu. Binlerce insan yaralandı ve onun arkasından 2014'te biliyorsunuz 51 gün süren bir savaş daha vardı. Şu andaki devam eden savaş da değil, bu bir soykırım. Gazze'de benim 27 yılda gördüğüm şey, sürekli artan bir şiddet var. Hiçbir zaman azalan bir şiddet ya da daha iyiye giden bir süreç olmadı. Ben gittiğim andan itibaren şu ana kadar sürekli artarak devam eden bir zulüm var. Bunun sonu nereye gidecek onu hiç kimse bilmiyor. Gazze'ye ilk gittiğimde dil bilmiyordum.
Arapça hiçbir şekilde bilmiyordum. Orada öğrendim. Gazze insanları her zaman söylüyorum çok saygılı insanlardı. Yani aile olsun, komşularımız olsun. Oradaki yani güzel bir hayatımız vardı. Bu son şeyden önce, bu soykırımdan önce çok güzel bir hayatımız vardı. Ben orada anne oldum. Çocuklarımı orada büyüttüm. 4 tane evladım var. Allah hepinizinki varsa sizlere Allah bağışlasın. Orada eğitim çok güzel. Eğitime çok önem veriyorlar. Yani öyle bir şey ki aynı Gazze'yi küçük bir ülke gibi düşünmek lazım anlatacağım zaman. Yani çok fakir insanlar da var. Çok durumları iyi olan insanlar da var. İnsanlar fakir olmalarına rağmen herkes kendi mali gücünün, maddi gücünün yettiği oranda çocuklarını eğitmeye çalışıyor. Kız çocuklarının eğitimine çok önem veriyorlar. Anne babaya saygı orada çok önemli. Ben yani yaşadığım sürece kimsenin böyle sesini bile yükselttiğini duymadım. Akrabalık ilişkileri çok güzel. Nasıl anlatayım size? Yani orada çok mutlu oluyorsunuz, öyle anlatayım. Sanırım bu da bütün yaşam şekillerini işte imana göre, işte Kur'an-ı Kerim'in şeylerine göre şekillendirdiklerinden kaynaklanıyor sanırım. Özellikle ben Türk vatandaşı olduğum için çok seviyorlardı. Yani aile çok seviyordu, komşularımız çok seviyordu. Ben ofiste çalıştığım için sürekli insanlarla bir aradaydım. Sürekli yetim anneleri geliyordu bize. Yani Türk olduğumu öğrenince zaten lehçeden hemen anlaşılıyor. Onlar söylediğiniz zaman zaten yani biliyorlar ofise gelmişler falan bir Türk olduğunu. Yaklaşımları çok güzeldi. 6 Ekim'de Gazze'de her şey çok normaldi. Hiç kimse 7 Ekim'de ertesi sabah bunların olacağını bilmiyordu. İnan halkta hiç kimsenin böyle bir şeyden haberi yoktu. 7 Ekim'de o gün işte cumartesi günüydü. Çocuklar işte okula gidecekler. Kızım hazırlanıyordu. O sırada birden patlamalar başladı ama yani o ana kadar duymadığımız bir şeydi. Ben orada bütün savaşlarda bulundum ama bir anda böyle sabah 6.30'da patlamalar sesleri duyulmaya başladı. Füze sesleri falan. Sonra biz işte ne oluyor falan diye herkes televizyonlarda işte açmaya çocuklar çalıştılar. Televizyonu açalım işte internete bakalım falan filan. 7 Ekim süreci öyle başladı. Ben orada 27 yıl yaşamış biri olarak yani. Televizyonlarda gördüğüm manzaralardan sonra bu savaşın hiçbir savaşa benzemeyeceğini, bunun sonunun çok daha kötü olacağını tahmin ettim. Çünkü belli bir tecrübeniz oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? 2009'da, 2014'te ya da 2012'de yaşanan savaşlarda belli bir tecrübeniz oluyor. Biz de o süreci yaşadık her zaman olduğu gibi. Birkaç gün öyle saldırılar devam etti. Bizim evimiz Tellil Hava mahallesindeydi. Arkamızda da Kudüs Hastanesi vardı. Çok yoğun bombardıman altında kaldık. Bir akşam üstüne doğru işte sesler yoğunlaştı. Bir baktık işte evimiz caddenin ana cadde üzerindeydi. İnsanlar oluk oluk bir ana cadde üzerinden güneye giden bir cadde üzerindeyiz biz. İnsanlar kadın, erkek, çoluk, çocuk herkes güneye göç etmeye başlamış. Meğerse kuzeyde broşürler atmışlar. Buraları terk edin, buralar güvenli değil diye. İnsanlar da onların sözlerine inanıp daha güvenli olduklarını düşündükleri güneye göç etmeye başlamışlar. Biz öyle baka kaldık balkondan. Yani işte bizim de hani gitmemiz gerekiyor ama bizim güneyde gidebilecek kimsemiz yok. Bütün hayatımız Gazze'nin merkezinde geçti. Sonra her geçen gün saldırılar daha çok artmaya başladı. Sonra işte bir gece yarısı sokağa fırladık. Sesler geldi işte vuracaklar, burayı boşaltın falan diye. Şöyle düşünün, karanlık. Elektriği zaten ilk günden kestiler. Sokaklar karanlık, herkes karanlık. Ve siz elinizde bir çantayla sokakta bir yere doğru gidiyorsunuz. Evinizden uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. O sırada ben diyorum yani gittiğimiz yeri de vurabilirler yani nereye gidiyoruz? Ama öyle bir psikolojikse herkes kaçıyor, siz de onunla birlikte kaçmaya çalışıyorsunuz. Bunu biz 2 kere yaşadık. Biri bir gündüz öğleden sonraydı. İşte yine aynı şeyi söylediler. Bölgeyi vuracaklar, terk edin diye. Yine çantalarla böyle sırtımızda işte kaçmaya çalıştık. Sonra baktık günler geçtikçe saldırılar daha çok arttıkça mahallede ve apartmanda, biz 8 katlı bir apartmanın 5. katında oturuyorduk. 32 daireli bir apartmandı. Hiç kimse kalmadı. Biz ve karşı komşumuz haricinde. Çünkü sürekli o kadar çok vuruyorlar ki artık evin böyle karton piyerleri falan üzerimize düşmeye başladı. O derecede. İşte asansör falan patladı böyle. Camlar zaten öyle bir şey ki Gazze'de savaş başladığı zaman da ilk önce buradakiler gibi değil, pencereleri çıkarıp indirebiliyorsunuz. Sonra da takabiliyorsunuz. Öyle bir şey var. Onları indirmeye çalıştık. Çünkü eğer bir patlama olursa o camlar sizin üzerinize patlıyor. Ölmeniz ya da yaralanma tehlikeniz var. Biz onları indirmiştik zaten. Bu kullandıkları bombalar da öyle bir şey ki siz evdesiniz, ileride 100 metre, 200 metre uzakta bomba sesi duyuyorsunuz ama dediğim gibi eskiden siyah dumanlar çıkardı, bundan beyaz dumanlar çıkıyor. Sonra size doğru gelen bir koku var. Kimyasal ne maddesi kullanıyorlar, ne yani yasak olan bütün bombaları herhalde Gazze halkı üzerinde denediler ve denemeye de devam ediyorlar. İşte bu süreçte çok zordu. Biz artık geceleri o kadar bombardıman arttıkça Kudüs Hastanesi ve çevresinde evde kalamayacağımızı düşündük. Dedik en iyisi biz gündüzleri evde
kalalım. Geceleri bir okul var orada. Okula sığınalım diye. Okula gittiğimizde orada da işte su yok. Herkes sınıflarda. Yiyecek yok. Yani çok zor günlerdi. Yani savaşın ilk başında bile zor günlerdi ki şimdi 600 gün geçti. Görüyorsunuz daha fazla. İnsanlar neredeyse 2 yıl olacak. Bizim olduğumuz durumdan çok daha kötü durumdalar. Sonra bir gün böyle işte okula gidip gelelim derken bir gün biz sabah geceyi okulda geçirip yine evimize dönmüştük bir sabah. Sokaklarda kimse yok. Sadece böyle yıkılmış, işte bombalanmış böyle cam kırıkları, molozların içinde yürümeye çalışıyorsunuz falan. Eve geldik işte bir aradan 10 dakika geçmeden işte karşı komşumuz kapıyı çalmaya başladı. Allah'tan çocuklar da bütün gece boyunca uyumuyorlar. Okulda işte. Çok da yorgunlar. Herkes uyuyacak yani. Allah'tan uyumamışız. Kapıyı çalma hemen dediler evi terk edin. Ne oldu? İşte caddeyi vuracaklar falan diye biz düşünürken biz evden uzaklaşmadan bir 10-15 dakika sonra evi vurdular. Biz savaşın 15. gününde evsiz kaldık. Çok zor bir şey yani bunu başka yerlerde de söylemiş. Şimdi biz 6 Şubat'ta ben Gazze'deydim. O insanların depremde yaşadıklarını çok sürekli ağlayarak izledim oradaki dram. Hiç de insanın aklına gelmiyor işte aynı şeylerin kendi başına da gelebileceği maalesef. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sonra işte bir tanıdığımızın yanına gittik. Orada da bu sefer de Şifa Hastanesi'ne yakın bir yerdeydik. Aynı saldırılar, aynı patlamalar, aynı bombardıman orada da yaşadık. Orada şöyle bir şey var artık insanlar ve ben de onlardan biri olduğum için artık 27 yılda alışıyorsunuz diyeyim. Yani belki sizler yadırgayabilirsiniz nasıl insan alışabilir böyle bir şeye diye. Alışıyorsunuz çünkü bir şekilde hayata devam etmek zorundasınız. Sizi orada buradaki gibi sırtınızı sıvazlayacak kimseniz yok. Kendi kendinizi, psikolojinizi kendi kendinize düzeltiyorsunuz. Çocuklarınızın şımarmaya falan da öyle bir lüksleri de yok. Siz de şımaramıyorsunuz. Yani sizin başınızı dayayıp da sizin acılarınızı zayıflatacak ya da böyle yani hani bir derman olacak kimse yok. Yani o bombardıman devam ediyor. Siz o anda su bulmuşsunuz mesela. O bulaşıkları yıkamak zorundasınız ya da o çamaşırı yıkamak zorundasınız ya da az bir şeyle bulabildiğiniz bir yemeği pişirmek zorundasınız. Çünkü başka bir şansınız yok. Yani orada bir bomba patlıyor. Mesela balkondan bakıyorsunuz. Orası mı patlamış? Hadi tekrar işlerinize devam ediyorsunuz. Belki bu çok normal değil. Dünyanın hiçbir yerinde de normal olmamalı ama Gazze'de buna mecbursunuz maalesef. O süreçte de çok zor günler yaşadık. Sabaha kadar yine orada da bütün ateşli silahları duyuyorsunuz. Bütün füzeli seslerini duyuyorsunuz. İşte patlamaları, tanktan bir saldırı oluyorsa onu duyuyorsun. İşte helikopter geliyor, uçak geliyor, oradan vuruyorlar, buradan vuruyorlar derken bütün bunların içerisinde siz yaşamaya çalışıyorsunuz. Kaldığımız yerde yaklaşık bir 17-18 kişi vardı. Çocuklar vardı. Çocuklar için de ilk başlarda böyle daha neşelilerdi savaş ilk başladığında. Daha böyle işte güzel resimler çiziyorlar falan. Aradan zaman geçtikçe çizdikleri tek şey böyle resimlerde hep füzeler, evlerinin yıkıldığını, böyle cenazeleri falan, şehit cenazelerini falan çizmeye başladılar. Yani herkesin psikolojisi gerçekten çok kötüydü yani. Ama bir şekilde hayatta kalmak zorundasınız. Etrafınızdaki insanlarla bir şekilde hayata tutunmak zorundasınız. Ben 53 yaşındayım. Artık kendinizden vazgeçiyorsunuz da oradaki en büyük çaresizlik de çocuklarınızın başına bir şey gelirse ne yaparsınız korkusu. Bütün annelerin, bütün Gazze'li annelerin yaşadığı. Ben bir Gazze'li bir anne olarak ben de orada anne oldum. 4 çocuğumu da orada büyüttüm. Gerçekten Gazze'liler çocuklarını çok seviyorlar. Çok özen gösteriyorlar. Doğdukları andan itibaren her anlarını çocuklarının bir şenliğe çevirmeye çalışıyorlar. Doğumlarında ayrı ziyaretlerini yapıyorlar, eğlencelerini yapıyorlar. İlkokula başlamış, onun ayrı önemi var dediğim gibi çok önem veriyorlar. Bayramlarda o çocukları görseniz, kız çocuklarına tokalarıydı, şuydu buydu, erkek çocukları böyle işte paşam diye şey yaparlar falan. Çok değerli. Gazze halkı için yani çocukları çok değerli. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah bu zulüm bir an önce biter. Gazze'den siz kendi kafanıza göre de çıkamıyorsunuz maalesef. Her şey görünmez bir şekilde bir gölge gibi her şey onların kontrolü altında. Siz aslında onları görmüyorsunuz ama yani bir çocuk doğduğunda kimlik belgesini mesela 16 yaşına kadar Yahudiler vermiyorlar. 16 yaşından sonra Yahudilerden kimlik belgesi alabiliyorlar. Yani maalesef onların izin verdiği kadar yaşayabiliyorsunuz. Her şeye yani hastaysanız yurt dışında tedavi göreceksiniz. Aslında Filistinli yetkililer varmış gibi görünüyor ama öyle değil. Yani onların izni zaten yurt dışına çıkma izninde siz Yahudilerden
nereden alıyorsunuz? Her şeye öyle bir şekilde kuşatmışlar ki sanki kendileri yokmuş gibiler ama her şey onların elinde. Salahattin Caddesi'ni açtılar. Bu şehrin ortasında bir cadde. İşte Erez'i Rafah'a bağlayan bir cadde. Oradan çıkabilirsiniz dediler. O yolu da ama şöyle bir şey var. Hiçbir şey alamıyorsunuz. Bir tek sırt çantasıyla o yolu yürümek zorundasınız ve arabayla geçilecek bir yol değil. Yaklaşık 4 kilometrelik bir yolu güneşte işte 1,5 saatte yürüdük. Nekbe'yi belki görmüşsünüzdür televizyonlarda. Gazze'de şu anda yaşadıklarını 1936'da, 1948'de, 1957'de, 1967'de ne yaşandıysa sadece insanlar değişmiş. Yani yaşanan zulüm aynı. Aynı manzaralar, aynı şehit şeyleri sokaklarda. Aynı göç, aynı zulüm maalesef devam ediyor. Daha sonrasında Rafah'ta bir yere geçtik işte bu yolu yürüdükten sonra. Yolda yine dediğim gibi görünmez gibiler ama yolun iki tarafını çevirmişler. Tanklardalardı. Bize elimizi yukarı kaldırmamızı söylediler. Sırtımızda sırt çantasıyla o yolu geçtik. Bir 15-16 günde şeyde kaldık, Rafah'ta kaldık. Sonra konsolosluktan haber geldi işte çıkabilirsiniz diye. Dediğim gibi bu izin de Yahudiler tarafından verilmiş bir izin. Sonra sınıra gittik işte. Gittiğimizde de orada bizi Mısır konsolosluğundaki yetkililer karşıladılar. Onlar da sağ olsunlar çok ilgilendiler. Ellerinden geldiği kadar. Sonra işte bir şekilde Kahire'ye ulaşıp Türkiye'ye geldik. Geliş sürecimiz bu şekildeydi. Biliyorsunuzdur belki bazı keklerde böyle işte çilekli bir şey oluyor, sos oluyor falan. 2 yaşındaki bir çocuk o keki eline alıp kan diye çocuk gördüğü anda kan diye yere attığını hatırlıyorum. Yani 2 yaşındaki çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Kırmızı her gördüğü şeyi o kadar çok kanla artık görmüş ki televizyonlarda ya da etraftaki insanlar yolda yürürken şehit olanları falan. Onu onunla özleştiriyordu. Kırmızı akan her şey kandır yani. O şekilde korkuyordu çocuklar. 2009'da yine böyle bir çocuklar o zaman küçüklerdi. 1. dönemin sonunda sınavlara giriyorlardı. Hiç unutmuyorum mesela. O saldırılar çok kötüydü. O gün çocuklar gelmişti. Ben de onların işte önlüklerini falan çıkartıyorum. Daha küçüklerdi o zaman 2009. Büyük oğlum 9 yaşında. Büyük kızım işte 12 yaşında falan. Diyorum annem işte hani siz bu sınavları geçin işte güzellikle inşallah sizi işte parka götüreceğim işte denize gideriz falan filan. Böyle onlarla tatil planları güya. Tatil de Gazze'de tatil buradakiler gibi değil. Gidebileceğiniz bir park vardır, belediye parkı. Bir de işte denizde, sahilde birkaç yer var. Oraya götürebilirsiniz. O şekilde birden patlama sesleri duyduk. O zaman da yine böyle 60 uçakla falan Gazze'nin en başından sonuna kadar vurmuşlardı. O gün anlamadık yine ne oluyor falan diye böyle herkes koşuşturmaya falan. İnsanlar sokakta böyle saat 11 falan herkes sokakta. Düşünün işte üniversitedekiler sınavlara gidiyorlar çocuklar falan. Bir okulda çocuklar işte küçük çocukların sınavları var falan. Onu bile düşünmediler yani hani gece vurmak caddeler boş falan hiç öyle sıkıntıları yok zaten özellikle vuruyorlar. Ve o gün polis akademisinden mezun olan bir sürü gencin olduğu töreni vurdular. Oradaki polis akademisindeki çocukları. Ve yine elektrik yok. Gazze'de ben 27 yıl boyunca yaşadığım sürece belki 1 ya da 2 gün 24 saat elektrik gelmiştir. Orada normalde 8 saat elektrikle yaşamaya çalışıyorsunuz. Ve ambargo olduğu zamanlarda bunu hiç de vermiyorlardı. 2 günde bir belki 8 saat geliyordu. Yine böyle bir dönemde elektrik yoktu. İşte bizim küçük bir elektrik motorumuz vardı. Hemen eşim onu çalıştırdı. Televizyonu açtık. O ilk gördüğüm manzara o polis mezuniyet törenindeki insanların parçalanmış etrafa şehitlerin cesetleriydi ve ben orada bayıldığımı hatırlıyorum. Allah'ım bu ne diye. Şimdi ilk anneler bize ofisimize geliyordu. Ofis Gazze'nin merkezinde bir yerde. Herkes de biliyordu. Oradaki en büyük STK'lardan biri bizdik. Hatta en büyüğü bizdik. Herkesin tanıdığı, herkesin güvendiği. Gerçekten bir problem olduğunda çözmek için bize geliyorlardı. Yani siz yardımcı olabilir misiniz diye yetimlerimizle ilgili bir problem olduğunda. Aileler bize başvurduklarında önce biz bir başvuru formu alıyorduk onlardan ve işte evraklarını istiyorduk. Gerekli olan evrakları. Daha sonrasında bizim bir ev ziyaretlerine çıkan sahada elemanlarımız vardı. Onlar her gün bize başvuran ailelere ev ziyaretlerine gidiyorlardı. Biz her haftanın sonunda her perşembe günü bütün bu gidilen ev ziyaretlerini değerlendirip sürekli not edip ailenin neye ihtiyaç olduğuna o anda karar veriyorduk ve bunları dosyaladığımızda, Excel'de dosyaladığımızda Türkiye'den, buradaki sponsorlarımızdan herhangi bir talep geldiğinde ya da işte ne yapabiliriz diye sorduklarında ya da onlar bir proje gönderdiklerinde onları yönlendirmemiz çok daha iyi oluyordu. Çok dualar aldık.
buradaki sponsorlarımız da, işte İHH'ya yardım eden herkes de çok dualar aldılar. Bu şekilde devam ediyorduk çalışmalarımıza. Çok üzüldüğüm, çok ağladığım bir şey de oldu. Bana 2014 yılında bir dede gelmişti. Onun yanında 10 yaşında bir çocukla birlikte. Biliyor musun dedi, bunun bütün ailesi dedi şehit oldu. Bir tek bu enkazın altından dedi 3 gün sonra çıkarıldı diye torununa sarılıyordu. Maalesef bu şeyde savaşta. Çocuğumuz hala enkazın altında çıkarılamadı. Çocuk bu sefer de bu savaşta şehit olmuş. Allah rahmet eylesin. Bunun dışında bizim kendi yetimlerimizden hala enkazın altından çıkarılamayan, esir olan, Yahudilerin elinde esir olan kayıp çocuklarımız da var. Sadece şehit olanlar değil. Yani ne diyeceğim bilmiyorum işte. Maalesef. Bu yetim çocuklar bu savaş bittiğinde bunları nasıl unutacaklar bilmiyorum. İnşallah biz İHH İnsani Yardım Vakfı olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz. Yetim bölümü olarak, bütün oradaki temsilciliğimiz olarak. Allah hepimizin yardımcısı olsun dünyada ve ahirette. Ve ben buradan sponsorlarımıza da seslenmek istiyorum. Ben yaklaşık 17 yıldır vakıfta çalışıyorum. Bunun yaklaşık 16 yılı Gazze'de yetim biriminde geçti ve inanın yaptıkları şey çok güzel bir şey. Belki çok küçük miktarlarla, çok maddi olarak belki onlar için çok küçük olabilir ama oradaki insanlar için çok büyük şeyler. Siz bir yetimi yaptığınız bir şenlikte ya da işte ne bileyim onun evine bir buzdolabı getirebildiğiniz ya da bir çamaşır makinesi ya da yatacağı bir yatak getirdiğinizde ya da onun başını okşadığınızdaki bir okul çantası verdiğinizdeki sevinci, o ettiği duaları yani bu dünyada hiçbir maddi karşılığı yok. Gerçekten çok güzel şeyler. İnsanı mutlu eden şeyler. Eminim herkes, bütün sponsorlarımız da kendi hayatlarında da bunun bereketini yaşıyorlardır. İnşallah bu savaş bir an önce biter. Allah hepimizin ecrini arttırsın diyeyim. Dünyada ve ahirette kazananlardan eylesin hepimiz, cümlemiz. Amin.